Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mayıs ayında okumuş olduğum mangalardan, çizgi romanlardan, kitaplardan, aynı zamanda da izlemiş olduğum filmlerden ve dizilerden bahsedeceğim. O zaman hiç hızımızı kesmeden direkt videomuza geçiş yapalım. Let's go. Öncelikle neyi ne kadar izlemişim bunlardan bir bahsedelim. Dizi ve anime bölümlerini toplam bu ay içerisinde 69 bölüm ile kapatmışım arkadaşlar. Kitap olarak 2 tane kitap okumuşum. Bu kitap kısmında birazcık çakallık yaptım. O kısma geldiğimiz zaman sizlere bahsedeceğim. Aynı zamanda da manga kısmında ise toplam 28 cilt manga okumuşum. Film kısmında ise 8 filmimi izlemişim. Yani film kısmında hedefime ulaşmışız diyebilirim. Manga da yine iyi arkadaşlar. Olur var, kötü değil. Hani bu ay 31 çekmişti. Aslında burası 31 olsaydı daha da iyi olurdu ama 28 ciltle tamamlamışız. Yani burada bir 3 tane eksiğimiz var. Sıkıntı yok. Kitap olarak yine dediğim gibi aylık hedefimize ulaşmışız kitap kısmında. Fakat kitap kısmında yine bir çakallık yaptım. Oraya gelince yine bahsedeceğim sizlere. Dizi anime kısmında da toplam 69 bölüm izlemişim. Şimdi direkt dizi ve animelerden başlayalım arkadaşlar. İlk olarak Netflix'te yayınlanan sürekli dizinin bazı bölümlerini izlememiştim. Yani 3. sezonun bazı bölümleri eksik kalmıştı bende. Onları tamamladım arkadaşlar. Zaten sürekli dizi yani regular show'u bilenleriniz bilir. Zamanında Cartoon Network'te yayınlanmış olan bir çizgi dizi kendisi. Ve Cartoon Network'te yayınlanmış olan çoğu çizgi filmi izlediğim zaman direkt beni arkadaşlar eskiye götürüyor. Lise zamanlarına götürüyor. O yüzden o çizgi filmlerin bende yeri ufaktan da olsa ayrı diyebilirim. Camp Lazlo'lar olsun. Ondan sonra Johnny Bravo'lar olsun. Samurai Jack'ler olsun. Ben 10 olsun. Yani bu tarz çizgi filmleri çok sevdiğimi söyleyebilirim sizlere. Bir su içeceğim. Bu arada arkadaşlar hava o kadar çok sıcak ki yani geberiyorum ya. Bildiğiniz sırtım şu an su gibi ama bu videoda çekmem lazım. Dışarıdan çok ses gelmesin diye şu an camı falan da kapattım ve ışıklandırmayı da açtım. Ekstra bu ışıklardan da sürekli şu an sıcaklık yayıldığı için de hava da alamadığım için de ekstra terlediğimi sizlere de belirtmek isterim. Şimdi onun dışında bu ay içerisinde bir değişiklik yaptım ve Young Sheldon dizisine başladım arkadaşlar. Beni tanıyanlar, bilenler Big Bang Theory dizisini ne kadar çok sevdiğimi bilirler. Ve Big Bang Theory'yi izleyenler de bilirler ki burada bir karakter her zaman diğer karakterlere göre daha ön plandadır, daha ön plana çıkmıştır. O da kimdir? Sheldon Cooper'dır. Ve ben de Sheldon Cooper karakterini çok ama çok sevdiğim için aslında bu diziye başlamakta biraz da geç kaldığımı da belirtmek isterim sizlere. Yani madem bu kadar çok seviyorsun Taner, sen bu diziyi niye şimdiye kadar izlemedin de yeni başladın diye soracaklarınız olacaktır. Genelde ben dizilerin orijinal hallerini severim. Bu tarz spin-off dizilerin birazcık da o dizi çok tuttuğu için yapıldığını düşünenlerin tarafındayım. O yüzden bu diziyi de çok seveceğimi düşünmemiştim ama niyeyse son zamanlarda bir şans vereyim dedim kendisine. Ve ilk bölümünü izleyip kapatayım diye düşünüyorken birden bir baktım 10 bölüm 15 bölüm izlemişim. Yani bayağı bir bölüm izlemişim arkadaşlar o gün içerisinde. 15 bölüm biraz abartı oldu da işte yani bayağı bir izledim arkadaşlar. Bir bölüm izleyecekken bir 7-8 bölüm izledim diyebilirim. Bayağı keyifli geçti yani ki hala da izlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Young Sheldon The Big Bang Theory dizisini sevenlere şiddetle tavsiye ettiğim bir seri kendisi arkadaşlar. Çok zeki olan bir insanın aile hayatını, okul hayatını, genel hayatını anlatan bir dizi diyebilirim. Onun dışında bir de bu ay içerisinde Game of Thrones'un ilk 3 bölümünü izlemişim. Şimdi ne alaka diye soracaklarınız olacaktır. Ben normalde Game of Thrones'un kitaplarını okudum, bitirdim. Martin, kitabını bitirmedin, dizinin sonunu gördün. Hepimiz lanet ettik. Ben normalde Game of Thrones'u da 2 kere bitirmiş bir insan olarak arkadaşlar şu an sizlerin karşısındayım. Onun dışında neden bir daha ilk 3 bölümü izledim ve devamını getirmedin diye soracak olursanız da kuzenime başlatmak istedim. İlk 3 bölümü onunla beraber izleyip onun duygu ve düşüncelerini almak istedim. İzlediğimiz zaman da kendisi beğendiğini söyledi fakat devamını getirmedi. Barnacle, ayıp ettin. Bitirecektin o diziyi. Başladıysan bitirecektin. Neyse onun dışında bir de bu ay farklı bir animeye başlamışım. Bu animeyi de bana Doğuş önerdi. Buradan kankime de bir selamımı iletiyorum Doğuş. Kankim eyvallah. Anime gerçekten güzel, keyifli. İzlerken gerçekten kendimi huzurlu hissettiğim bir seri oldu kendisi diyebilirim. Hangisi diye şu an soruyorsunuz biliyorum. Arkadaşlar Barakamon adında bir anime kendisi. 13 bölümden mi 17 bölümden mi ne oluşuyor? Kısa bir anime yani çerezlik diyebilirim. Fakat ben daha komple bitirmedim diyebilirim. 3-4 bölüm eksiğim var. Onları da bu ay içerisinde izleyip bitireceğimi sizlere aktarayım. Konusu da şu şekilde arkadaşlar. Bir tane kaligrafi sanatçımız var ve bu sanatçımız işinde birazcık tökezliyor desek doğru olur. Tökezliyor ve birazcık kafasını dağıtmak için ve farklı ilhamlar alıp bunu sanatına dökebilmek için sakin bir adaya gidiyor arkadaşlar ve bu adaya gittikten sonra ada hayatındaki insanlarla tanışıyor ve insanlarla tanıştıktan sonra oradaki hayata adapte olduktan sonra
aslında kafasında farklı düşünceler yer etmeye başlıyor. Biz de bu hikayeyi izliyoruz diyebilirim. Gerçekten keyifli bir izletisi var diyebilirim. Onun dışında kaligrafi sanatçımızın yanına gelen sürekli küçük bir çocuk var. Çok tatlı bir çocuk. Ona buradan öpüyorum. Çok tatlı. Seslendirmede her kimse çok güzel seslendirme yapmış. Yani o konuştukça gülesim geliyor niyeyse. Çok tatlı, çok uyumlu olmuş diyebilirim onu da. Sakin, böyle kafa dinlemelik, huzurlu, slice of life tarzında bir anime arıyorsanız Barakamon önerebileceğim bir anime olacaktır sizlere diyebilirim arkadaşlar. Şimdi dizi ve anime kısmını bitirdik. Toplam 69 bölüm izlemişim arkadaşlar. Yani bu sizlere bahsettiğim şeylerin toplamı 69 bölümden oluşuyor. Onun dışında kitap kısmına geçelim. Kitap kısmında bu ay birazcık üşengeçlik yaptım diyebilirim. Bunun da itirafını rahat bir şekilde yaparım arkadaşlar. Asla saklamam. Kehribar Dürbünü bitirdim. Yani Altın Pusula'nın artık sonuna geldik. Bitirdik arkadaşlar. Bunun da ilerleyen haftalarda incelemesi, detaylı incelemesi kanalımda olacak. O yüzden çok da üstünden çok da bahsetmeye gerek yok. Zaten diğer aydaki okumalarımda da yine bu kitap serisi vardı. Bu kitap vardı. O da zaten konusundan az çok bahsettim ki zaten Altın Pusula serisini bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Fantastik, farklı macerası olan, içerisinde perilerin, ruhların, ölülerin, cinlerin, ondan sonra konuşan ayıların olduğu farklı bir evrende geçiyor arkadaşlar. Bu tarz fantastik evrenleri, fantastik maceraları seviyorsanız Altın Pusula'ya da bir bakın derim sizlere de. Onun dışında söyleyebileceğim başka bir şey var mı? Sonu nasıldı diye belki soracak olanlarınız vardır. Yani memnun etti mi etmedi mi diye soracaklarınız vardır. Yani sonunda aslında güzel bitti, kötü bitmedi. Farklı da bitebilir miydi? Her zaman her seri farklı bir şekilde bitirilebilir. Son her zaman farklı olabilir. Ama buradaki son da gayet güzel ve tatmin ediciydi benim için diyebilirim arkadaşlar. Bir diğer kitabımız ise bakın bu kitap bu şekildeydi. Sayfasına bakacağım. 560 sayfaymış bu arkadaşlar. Günde 50 sayfa okuyorum ben. Yani bu toplam aslında baktığınız zaman 60, bunu direkt 600 sayfa diye hesaplasak 12 günde bitmesi gerekiyordu bunun. Yani geriye bayağı bir günüm kalıyordu aslında. Fakat işte dediğim gibi üşendiğim için ben bunu 12 günde bitiremedim. Ben bunu toplasanız şöyle 25 günde önce bitirmiştim. Yani üşendiğim için arkadaşlar kusura bakmayın. Aslında bu kusura bakmayan da size söylemiyorum, kendime söyleyeyim ben. Kusura bakma Taner. Bu ay birazcık üşengeçlik yaptık. Bu ince kitaptan birazcık da sizlere bahsedeyim. Şöyle Doktor Ox'un Deneyi. Ne demiştim ben sizlere? Birazcık bu ay kitap okumakta zorluk çektim. Kendimi psikolojikmen rahatlatmak için de, yani her ay 2 tane kitap bitirme gibi bir düşüncem var ya arkadaşlar. Kendimi o yönde rahatlatmak için de hemen baktım, şöyle kısa sayfası olan bir cilt buldum. Doktor Ox'un Deneyi. Bunu okuyup bitirdim arkadaşlar. Aradan hem de bunu çıkartmış oldum diyebilirim. Doktor Ox'un Deneyi de Jules Verne'in bir kitabı. Bu kitabı çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Çok beğenmedim. Yani işte okumak için okudum diyebilirim sizlere. Bir tane kasaba var. Bu kasabadaki insanlar birbirleriyle çok güzel geçiniyorlar. Asla kavga, gürültü olmuyor. Kavgayı, gürültüyü bırakın, hiç kimse birbirine olumsuz bir şey söylemiyor. Yani o kadar güzel bir kasabada geçiyor hikayemiz. Fakat bu kasabaya bizim doktorumuz Ox bir deney uygulamaya başlıyor. Ve kasabada her şey güzelken birden her şey ufaktan kötüye gitmeye başlıyor. Biz de burada Doktor Ox'un deneyinin sonuçlarını okuyoruz diyebilirim. Çok beğendiğim bir kitap olmadı kendisi diyebilirim size arkadaşlar. Bundan geçelim. Şimdi kitap kısmı da böyle bitti, sonlandı. Şimdi gelelim manga bölümüne. Manga bölümünde gerçekten güzeldi, keyifliydi arkadaşlar. Bu ayki manga okumalarım gerçekten beğendim, memnun kaldım diyebilirim sizlere. Manga bölümünde toplam 28 cilt okumuşum. 10. mangasını arkadaşlar seriyi komple okuyup bitirdim. Şöyle ciltlerini birazcık sizlere göstereyim. Şöyle bu 7. cilt, direkt sondan başladık ama alternatif sonu olan bir seri arkadaşlar. Normalde serimiz 5 ciltte bitiyor fakat şöyle 2 tane de farklı alternatif sonu var. Benim en çok beğendiğim son ise 6. sondu diyebilirim. 7. miydi lan yoksa? 7. sondu herhalde. 6. son daha gerçekçiydi. 7. son beğendiğim bir son olmuştu. Benim daha mutlu, keyifli demişti. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Seri güzeldi. Aslında baktığınız zaman aşk temalı bir seriymiş gibi gözüküyor. Tamam, aşk teması da içerisinde işleniyor. Fakat bunun içerisinde bir de arkadaşlar zaman sıçramaları var, atlamaları var. Bu zaman atlamalarına seri içerisinde çok böyle absürt cevaplar buluyoruz. Aslında oraya birazcık mangakamız üstünkörü geçmiş. Orada aslında birazcık daha detay verseymiş bize daha iyi olurmuş ama oralara çok takılmak istememiş herhalde mangakamız. Oraya birazcık böyle atlayıp ana hikayeye odaklanmak istemiş diye düşünüyorum. Farklı aşk temalı hikayeler arıyorsanız Orange serisine bir şans vermenizi isterim aslında. Kapakları böyle çok güzel, çok keyifliymiş gibi gözükse de içerisinde intiharın da olduğunu belirtmek isterim. O yüzden bunu aslında küçük kardeşlerime çok da önermek istemiyorum arkadaşlar. 18 yaşın üzerindeki kardeşlerim, arkadaşlarım okursa daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunu da geçtik. Bu arada detaylı incelemesi de kanalımda mevcut arkadaşlar. Detaylı incelemesine bakmak isteyenler de oraya bakabilirler. O videoya bakabilirler. Onun dışında şöyle Mobuko'nun aşkı.
İlk cildini okudum. Bunun da direkt incelemesini çekip kanalıma yükledim arkadaşlar. Mobuko'nun Aşkı da yine aşk temalı bir manga. Ama daha çok böyle sakin işleyen bir manga. Çizimlerinin böyle daha sakin olduğu, daha yumuşak olduğu ve yazılarının da akıcı olduğu, yani dilin akıcı olduğunu söyleyebilirim. Böyle kafa dağıtmalık, hızlı okuyabileceğiniz ve sizi yormayacak bir manga serisi arıyorsanız Mobuko'nun Aşkı da işte burada diyebilirim size arkadaşlar. 13 mesela o şekilde değil. O da aşk temalı bir manga ama o birazcık kafa yoruyor. Sizi düşündürüyor. O yüzden orada birazcık yorulabilirsiniz. Ama sakin bir şey arıyorsunuz. Dediğim gibi kafa yormayacak bir şey arıyorsanız Mobuko'nun Aşkı burada. Bunu da geçtik. Onun dışında şöyle bir göstermek istiyorum sizlere kardeşlerim. Naruto serisini göstermek istiyorum. Şu Naruto serisini. Naruto'nun ilk 10 cildi an itibariyle Mayıs ayında bitmiş bulunmakta. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Naruto serisini bu kadar çok seveceğimi, bir sonraki cildi heyecanla okuyacağımı ve direkt bir sonraki cilde hemen geçmek isteyeceğimi, yani bu duygulara kapılabileceğimi düşünmemiştim arkadaşlar. Fakat hiç de düşündüğüm gibi olmadı. Seri gerçekten ama gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Çok keyifli ilerliyor. Karakterleri olsun, evren olsun, o yetenekler olsun. Gerçekten çok beğendim. Çok aşık oldum diyebilirim ve nasıl son bulacak onu da çok merak ediyorum. Çünkü arkada Sasuke'nin farklı bir hikayesi işleniyor. Yani Uchiha ailesinin farklı bir hikayesi işleniyor. Onun dışında Naruto'nun hikayesi işleniyor. Onun dışında farklı Konoha'nın bir hikayesi var. Gerçekten böyle detaylı mangaları çok seviyorum arkadaşlar. Bunu her zaman zaten belirtiyorum. Yani böyle detay isteyen, üstünkörü geçmeyen, karakterlere odaklanan ve karakterlere odaklandığı gibi hikayesine detaylı giren mangaları gerçekten çok seviyorum ve bunlardan daha fazla keyif alıyorum diyebilirim. Aynı şekilde Naruto'da da bu şekilde oldu. Şöyle kapaklarını da birazcık sizlere göstermek istiyorum. Ben şöyle çekilirsen netledi. Şöyle bir tane 9. cildi göstereyim. Şöyle. Şu anlık favori karakterimi de sizlere söylemek istiyorum. Rock Lee. Lee gerçekten adamımsın. Öpüyorum seni. Kalın kaşlarını yerim senin. Aynı senin kaşların da benim kaşlarım gibi kalın. Bunu da geçtik. Onun dışında şöyle göstermek istiyorum. Planet manga serimiz var. Satoru Yayınevi'nin basmış olduğu Planet manga serisi arkadaşlar. 4 ciltlik kısa hikayesi olan bir seri kendisi. Bu serinin de yine detaylı incelemesi kanalımda mevcut arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Seri hakkındaki görüşlerime gelecek olursak da ne çok beğendim ne de çok beğenmedim arkadaşlar. Yani bu temada bir de biliyorsunuz ki Türkiye'de Satürn evleri basıldı. Satürn evlerini daha çok beğenmiştim. Bu birazcık daha böyle insanlık teknoloji bazında çok gelişmiş olsaydı ve yukarılarda farklı yerlerde yaşamış olsaydı nasıl bir hayat olurdu? İnsanlar nasıl yaşardı? O zamanki diyaloglar nasıl olurdu? Teknoloji nasıl olurdu? Teknoloji çok geliştiği için uzay çöplüğü ne hale gelirdi? Bunları işleyen bir manga serisi diyebilirim sizlere arkadaşlar. Şöyle kapağını göstereyim. Dediğim gibi detaylı incelemesine bakmak istiyorsanız kanalımdaki o videoya da bir bakabilirsiniz, bir göz atabilirsiniz. Şöyle çizimlerde mevcut arkadaşlar. Bu arada artı 13 diyor. Artı 13 yaşın üzerindeyseniz okuyun. Ben de buradan bir belirteyim. Burada Aji'nin 15, 16 ve 17. ciltleri elinde mevcut arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Şu kapak gerçekten çok güzel. Normalde aslında kapak tasarımının hepsinin genelde aynı ama bu gerçekten ben buradayım diyor. Yani harika. Harika bir kapak. Ajin de beklediğim gibi çıkmayan, okumaya başlayınca sevdiğim fakat keşke daha da ayrıntısına, daha da detayına girilseydi dediğim bir manga oldu diyebilirim. Bu manga da yine güzel arkadaşlar. Birazcık hafiften çok az ucundan Tokyo Ghoul vibe'ı alıyorsunuz ama Tokyo Ghoul gibi konusu da yok. Ama niyeyse size o vibe'ı veriyor. Şu yüzden belki o vibe'ı veriyor olabilir. Tokyo Ghoul'de de Ghoul'ler insanlar tarafından dışlanıyor ve avlanıyordu. Burada da Ajinler insanlar tarafından dışlanıp avlanıyor. Yani bu farktan ötürü aslında, bu benzerlikten ötürü herhalde Tokyo Ghoul'e çağrışım yapıyor. Tokyo Ghoul'u okumayanlar da, Ajin'i okuyup Tokyo Ghoul'e başlayanlarda da Ajin Tokyo Ghoul'le çağrışım yapıyordur. O yönden işte birbirlerine benziyorlar diyebilirim arkadaşlar. Ajin de yine dediğim gibi macera dolu, içerisinde Ajinlerin bulunduğu, farklı yaratıkların bulunduğu bir fantastik bilim kurgu mangası diyebilirim. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Çizimleri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Animesini izleyip çizimleri kötü diyen arkadaşlara aldırmayın. Mangasının çizimleri bence çok güzel. Çok güzel paneller var içerisinde. Aynı zamanda manganın iyi yanlarından bir tanesi de içerisindeki kötü karakterin çok güzel yazılmış olması. Bir seride, bir hikayede kötü karakter çok güzel yazılıyorsa hikaye onunla orantılı şekilde daha güzel oluyor. Bunu da sizlere söylemek isterim, belirtmek isterim. Bu detayı da kaçırmamanızı isterim. Bunda da aynı o şekilde Villain, yani kötü karakter çok güzel yazılmış. O yüzden
mangayı okurken ayrı bir keyif aldığımı da belirtmek isterim arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söyleyip kapatıyorum. Onun dışında son mangamıza geçiyoruz. Şöyle gösteriyorum. Bunun da incelemesi gelecek. Çünkü çok beğendim. Şöyle gösteriyorum. Solanin mangası arkadaşlar. Solanin mangasının ben aslında önerisini sizlere eskiden yapmıştım bir tane videomda. 5 tane manga öneri videom vardı. Orada bunun önerisini yapmıştım. Fakat orada size önerdiğim halde ben okumamıştım. Öyle bir şey vardı arkadaşlar. Yani okuma fırsatını bu ayda bulabildim anca. Gerçekten çok beğendiğim bir manga oldu diyebilirim. Ama şöyle bir şey de belirtmek isterim arkadaşlar. Bu manga benim psikolojimi çok bozdu. Yani bu mangayı okuyup bitirdikten sonra o günüm berbat geçti. Hatta ondan sonraki günüm de çok kötü geçti. Niye kötü geçti diye soracaksınız. Şu şekilde açıklayayım onu da. İçerisindeki ana karakterlerimiz çalıştığı işe mutlu değiller. O işten çıkıyorlar fakat işten çıkınca da diğer yapmış olduğu yani severek yapmış olduğu işlerde de tutunamayıp parasız kalıyorlar. Ve yine sistem bunları bir şekilde istemediği şeylere itiyor. Ve yine sistemin kölesi olmak zorunda kalıyorlar. O sistemden kaçamıyorlar. Yani buradaki karakterlerin başına gelen olayı şu an ben de yaşıyorum arkadaşlar. Yani ben böyle bir işe girip sürekli o işte çalışıp yani bu iş şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Hani mesela sallıyorum bir fabrika veya bir kafede çalışmak gibi değil yani. Orada çalışıyorum diye mutsuz değilim. En kral işte olsam, en iyi işte olsam bile ben mutsuz olacağım. Çünkü en iyi işte, en güzel işte bile olsanız yani sallıyorum bir tane fabrikada müdürsünüz. Sadece gidiyorsunuz, oturuyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz ve ayın sonunda cebinize de mükemmel bir para geliyor. Öyle olsam bile mutsuz olurum ben arkadaşlar. Çünkü ben aslında hepimiz hayata bir kere geliyoruz. Yani ben en azından o şekilde düşünüyorum ve hayata bir kere geldiğimiz için sürekli aynı yere gidip aynı şeyi yapıp yani robot gibi çalışıp hayatımı bu şekilde boşa harcamak istemiyorum. O zaman nasıl geçineceksin diye soracaklarınız vardır. İşte onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Burada ben de tıkanıyorum ve bu tıkanıklık beni içten içe çok yiyor arkadaşlar. Psikolojimi çok yıpratıyor. Ki bence şu an Türkiye'de yaşayan gençlerin çoğunun bu sıkıntısı vardır. İnternetten bir şeyler satarak para kazanmaya çalışayım diyorum. Onu da anlamıyorum ben. Nasıl yapacağımı da tam bilmiyorum. İnternetten videolar, YouTube'dan videolar izleyeyim diyorum. Adamlar anlatıyor. Ama hep üstünkörü anlatıyor. Ayrıntıya girmiyor, detaya girmiyor. Anlatılması gereken yerden anlatmıyor. Çakallık yapıyorlar. Devamında çünkü şey istiyorlar. Kendi paketlerini satıyorlar. Hani bu şeyimizi aldın. Onlar da dolar üzerinden satıyorlar bir de. 3.000 dolar, 4.000 dolar ama parayla ben nereden bulacağım? Onu satıyorlar. Oradan bize eğitim veriyorlar. Eğitim paketi satıyorlar yani. Belki de adamlar da satış yapıyor adam akıllı. Sadece o eğitim paketinden gelen parayla belki de geçimini sağlıyorlar. Bilmiyorum. Oralarda da soru işaretleri var işte dediğim gibi. Ki şöyle bir şey de var. Mesela o adam dediği gibi çok para kazanıyorsa niye eğitim vererek bir de oradan hani onunla uğraşıyor. O tarz şeylerle uğraşıyor. Yani çok para kazanıyorsan uğraşma. Ne uğraşıyorsun onlarla sen bir daha? Git parana bak yani. Parana para kat. Niye bir daha millete eğitim vermekle uğraşıyorsun? Bunu düşünerek zaten aslında mantığı daha çok çözersiniz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu da bu şekildeydi. Ulan buraya kure diktim ha. Evet, mangalarımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Bununla geçtik. Şimdi film kısmına gelelim. Burada birazcık artık hızlı geçeyim arkadaşlar. Videomuz çok uzun olmasın. Çünkü ben bunda editini yapacağım. Yarın yetiştirmem lazım bu videoyu. Biraz geç kaldım. Stoklarım bitti. Filmlerde dediğim gibi 8 tane film izlemiştim. İlk filmimiz Watchmen oldu. Watchmen'i çoğunuz çizgi romanlardan biliyordur. Çünkü Watchmen'in çizgi romanları Türkiye'de şu an basılıyor. Biliyorum, görüyorum hep. Oralardan az çok biliyorsunuzdur. Watchmen'in filmini izledim ben. Çizgi romanlarını hiç okumadım. Konusunu dahi bilmiyordum. Orada gördüm yani. Ezan okunuyor. Bekleyelim. Evet. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Watchmen diyorduk. Watchmen'ı çok beğendim mi? Aslında hikaye güzel başladı. Film güzel başladı. Fakat filmin sonunu çok beğenemedim. Yani içimi çok boğdu arkadaşlar. Ana karakterlerden bir tanesinin dünyadan çıkıp da farklı bir gezegene gittiği kısımlarda gerçekten çok boğuldum diyebilirim sizlere. Onun dışında hikaye güzeldi. Farklı bir konusu vardı. Onun dışında Matrix serisini başlayıp bitirdim arkadaşlar. Normalde ben Matrix serisine hep başlıyordum. Yani ilk filmi izliyordum. Bırakıyordum. İzliyordum, bırakıyordum. Hiç 2'yi, 3'ü izlemiyordum. Ama dedim Taner artık şu Matrix'e bir başla ve bitir. O da bu aya nasip oldu. Ve Matrix'i başlayıp bitirdim. Seriyi gerçekten beğendiğimi söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Onun dışında Şüphe adında bir tane Netflix'te bulunan filmi kuzenimle izledik. Bu film hiç planda yoktu. Aniden kuzenlerle otururken öyle izledik. Yani kuzenimle beraber seçip bu filmi izledik. Normalde planlamalarımda bu film yoktu.
Fakat bu film de yine beğendiğim bir film oldu diyebilirim. Gerilim filmi kendisi arkadaşlar. Ana karakterlerinden bir tanesi, çok sevmiş olduğum birisi. Transformers'ta Sam Witwicky karakterini bilenler bilir. Benim için Sam Witwicky yine dediğim gibi çocukluğumdur, ortaokuldur, lisedir. O dönemlerdir yani. Yine ben Sam Witwicky karakterini, yani o karakteri canlandıran oyuncuyu gördüğüm zaman yine beni o taraflara götürür. Burada da bu Şüphe filminde de yine başrollerde Sam Witwicky karakteri vardı. Adamın gerçek ismini bilmiyorum. Adamı Sam Witwicky diyebiliyorum yani. Neyse, kendisinin zaten oyunculuğunu seviyorum arkadaşlar. Burada da gerçekten çok güzel oynamış. Hatta buradaki hali Transformers'taki halinden daha küçük. Burada bile çok güzel oynamış diyebilirim sizlere. Ana karakterimiz evde kalma cezası yiyor arkadaşlar. Okulda öğretmenine şiddet uyguladığı için ev cezası yiyor. Evden ayrılamıyor yani. Evden ayrılmadığı için de sürekli böyle sıkıntıdan mahalleye gözüyor. Mahalledeki insanları gözlüyor. Ondan sonra komşusunun katil olacağından şüpheleniyor. Ve hikayemiz de burada başlıyor. Çok güzel, gerilim dolu, harika bir filmdi diyebilirim. Yani böyle spontane gelişip de, yani planlanmayıp izlenen filmlerde bazen böyle güzel, keyifli çıkabiliyor. Böyle çıkınca da daha da fazla keyif alıyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Onun dışında Yaprak ablamın öğrenmiş olduğu bir tane animasyon filmi izledim. Klaus. Çok keyifliydi arkadaşlar. Klaus'u izlerken de gerçekten içim huzurla doldu. O kadar çok keyif aldığım bir animasyon oldu diyebilirim. Klaus karakterimiz şöyle arkadaşlar. Bir tane karakterimiz var. Bu karakterimiz postacı ve kendisi dünyanın bir ucundaki başka bir kasabaya postacı olarak gönderiliyor, cezalandırılıyor. Ve o kasabaya gittiği zaman da kasabanın ikiye ayrılmış olduğunu, tarafların birbiriyle kavgalı olduğunu öğreniyor. Fakat bu postacımız oraya gittiği zaman hem kendi karakter gelişimini izliyoruz, hem de o gitmiş olduğu kasabadaki insanların karakter gelişimini, kasabanın kendi gelişimini izliyoruz diyebilirim. Gerçekten çok keyifliydi ve çok huzur dolu bir animasyondu diyebilirim sizlere ve hepinize de önerebileceğim bir animasyon kendisi diyebilirim. Onun dışında Shot Caller adında bir film izledim arkadaşlar. Dram filmi aslında, dramın Allah'ı. Shot Caller da gerçekten başıma gelmesini asla istemeyeceğim ve her zaman da öyle bir şey inşallah olmaz diye dua ettiğim bir olay yaşanıyor arkadaşlar. Ana karakterimiz eşiyle ve iki arkadaşıyla birlikte, çift arkadaşıyla birlikte arabada giderlerken, yolculuk yaparlarken, sarhoş bir şekilde, kafalar birazcık kıyak, yaparlarken karakterimiz yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçiyor ve kaza yapıyor arkadaşlar. Kaza yapınca da arkada oturan arkadaşlarından bir tanesi ölüyor. Kendisi suçlu bulunuyor. Hüküm giyiyor arkadaşlar ve 3 yıl mıydı, 2 yıl mıydı ne, hapis cezası yiyor. Hapise girince de biliyorsunuz Amerika'daki hapisler biraz değişik, tehlikeli arkadaşlar. Gangsterlerin olduğu, suçluların kendi aralarında gruplaşmış olduğu ve kimsenin kimseye acımadığı bir dünya var arkadaşlar orada. Biliyorsunuz oradaki hapishaneler farklı bir dünya. Kendisi de oraya giriyor işte. Adam aslında çok mülayim, iyi aile babası diyebileceğimiz bir adamken orada bambaşka bir karaktere bürünmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Ve hikayemiz bambaşka yerlere gidiyor. Karakterimiz bambaşka boyutlara gidiyor. Yani gerçekten çok üzücü bir olay diyebilirim arkadaşlar. İzlerken kendinizi birazcık psikolojikmen hazırlayın derim. Üzücüydü çünkü, çok üzücüydü. Onun dışında son olarak da Son Samuray filmini izleyip bu ayı film kısmında, film bazında kapatmışım arkadaşlar. Son Samuray'da beğendiğim bir film, beğendiğim bir yapım oldu diyebilirim. Japonya'da geçiyor, yine Shogun döneminde geçiyor, o dönemlerde geçiyor kendisi. Bir tane çok tecrübeli komutan Japonya'ya getirtiliyor. Yabancı bir komutan. İngiliz miydi, Amerikan mıydı? Tam hatırlamıyorum şimdi, onu da yalan olmasın, sallamayayım. Kendisi Japonya'ya getirtiliyor. Japonlara asker eğitimi vermesi isteniyor. Kendisi de bunu yapıyor arkadaşlar. Fakat başında talihsiz bir olay geliyor ve birden Japonların düşmanı olan farklı Japonların eline geçiyor. Hikayemiz de burada başlıyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir filmdi ve içerisinde yine bolca dramın olduğu bir filmdi diyebilirim. Japonya'da geçen Japon temalı içerikleri seviyorsanız, filmleri seviyorsanız Son Samuray filmine de bakmanızı tavsiye ederim sizlere arkadaşlar. Film kısmı da bu şekildeydi ve hay motorunuzun ya. Hadi hızlı geç. Bak o geçti, bir tane daha geçiyor. Evet, benim arkadaşlar Mayıs ayım bu şekilde dolu dolu geçti. Sizler de lütfen Mayıs ayında neler okudunuz, neler izlediniz, bunları yorumlar kısmında belirtin. Çünkü bu konuda gerçekten çok meraklıyım. Kimler ne izlemiş, ne okumuş, bunları gerçekten çok merak ediyorum ve yorumlarınızı her zaman okuyup cevaplandırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Onun dışında başka söyleyecek bir şey yok. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, aynı zamanda da kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de yorum yaparsanız dediğim gibi etkileşimi iyice arttırırız ve diğer insanlara da kanalımızı önermiş olursunuz otomatikman arkadaşlar. Başka da diyecek bir şeyim yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Filmle kalın, manga ile kalın, kitapla kalın, dizilerle kalın, animelerle kalın, güzel şeylerle kalın diyorum.
Ve ben kaçıyorum. Bay bay.